Herkese merhaba, Fidonya'ya hoş geldiniz. Bir önceki videoda topraksız tarımda suyun değerlerinin öneminden, pH ve EC metre kalibrasyonundan ve bu cihazların bakımını nasıl yapacağınızdan bahsetmiştim. Şunu unutmamak gerekiyor ki topraksız tarımda su bizim toprağımızın yerini alıyor. Yani bitkinin tüm yaşam kaynağı, ihtiyaç duyduğu tüm besinleri aldığı ortam suyun ta kendisi. Bu yüzden suyun özelliklerini anlamadan, değerlerini bilmeden sağlıklı bir üretim yapmamız pek de mümkün değil. Bu videoda ise konuyu biraz daha ileri taşıyacağız. Çeşme suyu, içme suyu ve filtrelenmiş su arasındaki farklardan, hangi suyun topraksız tarıma daha uygun olduğundan ve su değerlerini istediğimiz seviyelere nasıl getirebileceğimizden bahsedeceğiz. Ardından da örnek olması açısından mikroyeşillik yetiştirirken suyun değerlerinin nasıl olması gerektiği, pH ve EC ölçümlerini nasıl yapmalıyız, sıvı gübreyi nasıl ayarlıyoruz, pH down ve up ürünleri ne gibi işlere yarıyor? Bunları konuşacağız. Ayrıca bu videoda uygulamalı olarak mikroyeşillik yetiştirirken suyun değerlerini nasıl ayarlıyoruz ve gübrelemeyi nasıl yapıyoruz? Bunları da göstereceğim. Tüm bunlara geçmeden önce topraksız tarımda suyun öneminden biraz bahsetmek istiyorum. Adından da anlaşılacağı üzere topraksız tarımla klasik tarım arasındaki en büyük fark toprağın aradan çıkmasıdır. Toprak olmadığında bitkinin ihtiyacı olan tüm mineralleri ve besinleri bizim hazırladığımız su çözeltisi sağlar. Burada kokopit gibi katı ortam sunmanız bir şey fark ettirmez. Çünkü kokopitin içinde de herhangi bir besin maddesi bulunmaz. Toprak doğada kendini dengeleyen bir ortamdır. Yani küçük dengesizlikleri tolere edebilir. Oysa bizim hazırladığımız su çözeltisi tamamen kontrolümüzde olduğundan ufak bir hata bile bitkiler üzerinde hızlı şekilde etki eder. Fazla tuz, yanlış pH, dengesiz mineral oranları, bunların hepsi kısa sürede bitkilerde stres, büyüme durması veya kök yanıkları gibi sorunlara yol açabilir. Bu yüzden kullandığımız suyun başlangıç değerlerini bilmek ve bunu ölçmek çok önemlidir. Hangi gübreyi ne kadar ekleyeceğimiz, pH'i nasıl ayarlayacağımız, tüm bu süreç suyun bize verdiği ilk değerlerle başlar. Bu ilk değerleri de en iyi sunabilmek için başlangıç suyunun kalitesi çok önemlidir. Şimdi sulara yakından bakalım. Bizim sistemde kullanabileceğimiz 3 çeşit su var gibi düşünebilirsiniz. Birincisi filtrelenmiş su, ikincisi içme suyu, üçüncüsü de çeşme suyu. Filtrelenmiş suyu eğer benim gibi ters ozmoz bir cihazdan kullanıyorsanız genellikle pH değeri 6 civarında olur. Yani hafif asitliktir. EC değeri ise oldukça düşük çıkar. Çünkü bu sudaki mineraller ve tuzlar büyük ölçüde filtrelenmiştir. Bu yüzden başlangıç suyu olarak çok uygundur. Çünkü biz içine istediğimiz besinleri kontrollü şekilde ekleyebiliriz. İkinci seçeneğimiz ise içme suyu. İçme suları genellikle daha nötr veya hafif bazik bir pH değerine sahiptir. Mineraller daha fazla olduğundan EC değeri de biraz daha yüksektir. Kullanılabilir ancak besin eklerken minerallerin toplam etkisini göz önünde bulundurmak gerekir. Üçüncü seçeneğimiz ise çeşme suyu. Bu genellikle yüksek pH'a ve yüksek EC değerine sahiptir. İçindeki çözünmüş tuzlar, kireç ve mineraller nedeniyle su zaten tuzludur. Bu durumda bitki kökleri stres yaşar, gelişim yavaşlar ve kök yanıkları görülebilir. Çeşme suyunu doğrudan kullanmak çoğu zaman risklidir. Özetle başlangıç için düşük EC'ye sahip filtrelenmiş su kullanmak en iyi seçenektir. İçme suyu kontrollü bir şekilde kullanılabilir ama çeşme suyu çoğu zaman için güvenli bir seçenek değildir. Bu videoda size kokopit kullanarak yetiştirdiğim mikroyeşilliklerin su değerlerini nasıl ayarladığımı göstereceğim. Normalde topraksız tarımda her bitki için pH ve EC değerleri birbirinden farklı. Bundan önce de söylemiştim. Ancak mikroyeşillikler için bunu bu şekilde düşünmeyin. Mikroyeşillikleri aslında tek bir tür olarak düşünebiliriz. Her biri için ayrı ayrı sular hazırlamamıza hiç gerek yok. Mikroyeşillikler için ideal pH değeri 5.5 ile 6.5 aralığındadır. EC değeri ise oldukça düşük olmalı. Çünkü kısa sürede büyüyen bu bitkiler çok da fazla besine ihtiyaç duymaz. Tabii ki besin eklemeden de yetiştirebilirsiniz bu ürünleri. Sadece yeterli verimi alamayabilirsiniz. Boy farklılıkları olabilir. Tam anlamıyla yetişmesini istiyorsanız ekstra bir besine ihtiyaç duyacaksınız. Ama mikroyeşilliklerde çok da fazla bir gübreye ihtiyaç yok. Mesela ben bunu bayağı uzun süredir kullanıyorum. Yaklaşık 5-6 aydır kullanıyorum diyebilirim. Yarısından fazlası duruyor hala. Sıvı gübre EC değerini artırır ve pH'ını değiştirebilir olduğundan bu sıvı gübreyi suyunuza ekledikten sonra pH'ını ve EC'sini ölçmek gerektiğini unutmamanız gerekiyor. Benim kullandığım bu sıvı gübre Kanla markasının Start ürünü. Farklı markaların da Start ürünlerinden kullanabilirsiniz. Bu ürünler bitkinin başlangıç evresinde
gerekli olan bütün makro ve mikro besinleri almasına yardımcı olur. Her ürünün gerektirdiği farklı EC ve pH değerleri olabilir. Genellikle pH değeri 5.9 olarak kabul ediliyor mikro yeşilliklerde. Yine de siz alacağınız yere sorarak bunu daha detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Benim kullandığım bu Canna Start ürünü için de pH değeri 5.9 olması lazım. EC değerinin de 0.5 veya 250 ppm olması gerekiyor. Bu değerler filtrelenmiş su için geçerli tabii ki. Ürünü tabii kullanmadan önce çalkalamanız gerekiyor. İçindeki besinler alta çökmüş olabilir. Çalkaladıktan sonra şırınga ile birlikte bunun içerisinden alıyorum. Ben 5 litreye 5 mililitre olacak şekilde kullanıyorum bu ürünü. Her seferinde de ölçmek bana açıkçası zor geliyor. Belki EC değerinde ya da pH değerinde çok ufak farklılıklar olabilir ama güzel verim alıyorum günün sonunda. Bir de hazır suyun değerlerinden bahsediyorken sıvı gübreyi kullandıktan sonra eğer pH seviyeniz çok aşağıda veya yukarıdaysa ekstradan bu tarz ürünlerde kullanabilirsiniz. pH down ürünü suyunuzun pH değeri çok yüksekse bunu düşürmenize yarıyor. Up ürünü de tam tersi yükseltmenize yarıyor. Ama tabi bunları eklediğinizde suyunuzun EC değerinde artış gözlemleyebilirsiniz. Buna da ekstradan su ekleyerek düşürebilirsiniz seviyesini. Ama hepsi birbirine bağlı, doğru orantıda etkiliyorlar birbirlerini. Bu yüzden en optimumunu bulmaya çalışacaksınız. Bu pH down ve up için de eğer bu tarz bir ürün almak istemiyorsanız karbonatlı suyu karıştırarak bazik seviyeye daha fazla çekebilirsiniz. Yani yükseltebilirsiniz. pH up olarak işinize yarar. Limon suyu kullanarak da asidikliğini arttırabilirsiniz. Yani aşağıya çekebilirsiniz. Benim gibi böyle küçük bir üretim yapıyorsanız evinizde kendiniz yetiştirecekseniz bu tarz ürünlere çok da ihtiyacınız yok bence. Ancak daha büyük üretimli işte büyük tesisler, belki otomasyon sistemleri. Zaten otomasyon sistemi kurduktan sonra kendisi ayarlıyor onları. Kendi içerisinde pH down oluyor, sıvı gübresi oluyor, suyun değerlerini ölçmenize yarıyor. Aslında mikro yeşillik yeni başlayanlar için harika bir örnek. Hızlı sonuç veriyor ve su yönetimini uygulamalı olarak direkt görebiliyorsunuz. Bu prensipleri öğrendiğinizde diğer ürünlere ve daha büyük sistemlere çok rahat bir şekilde uyarlayabilirsiniz. Son olarak bir de mikro yeşillik ve fide yetiştirme karşılaştırması yapmak istiyorum. Mikro yeşillik yetiştirirken uyguladığımız su, pH ve EC kontrolü ile sıvı gübreleme prensipleri fide yetiştirirken de büyük ölçüde geçerlidir. Fidelerde su ve besinleri doğrudan çözelti üzerinden alır. Bu nedenle pH ve EC değerlerini ölçmek, bunları ihtiyaçlarına göre ayarlamak, sağlıklı kök ve yaprak gelişimi için kritik öneme sahiptir. Ancak tabii farklar da var. Fideler mikro yeşilliklere göre çok daha uzun sürede büyür ve toplam besine ihtiyaçları daha fazladır. Bundan dolayı EC değerlerini ve besin takviyelerini daha yüksek seviyelerde tutmak gerekebilir. Ayrıca daha önce bahsettiğim gibi her bitkinin de pH toleransı daha farklı. Örneğin domates veya biber fideleri daha nötr bir pH tercih eder. Fide yetiştirirken mikro yeşilliklerde uyguladığımız ölçüm ve gübreleme mantığını kullanabiliriz. Ancak sadece değerleri bitkinin türüne ve büyüme evrelerine göre şekillendirmemiz gerekiyor. Bu yaklaşım hem küçük ölçekli hem de büyük seralarda güvenli ve verimli bir yetiştiricilik sağlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım topraksız tarımda suyun önemini yeterli bir şekilde anlatabilmişimdir. Eğer videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi ve bu tarz içeriklerin devamını görmek istiyorsanız da kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Farm, yeah, we miss you before.